Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün değişik bir yerdeyiz. Trabzon'dayız. Ben ilk defa geldim Trabzon'a. Maçka ile Zigana geçidi arasındayız. Arkadaşı test etmeye geldik. Bugün Bahadır yok. Bahadır sattı bizi. Satmadı. Çok işi var. O yüzden İstanbul'da. Yoğun değil mi? Yoğun. Ne yapacak bu İşler kadar yoğun. parayı ben bilmiyorum. Allah Bugün daha çok versin. bugün Fatih ile yapacağız testi. Herkese selam. Fatih de Otopres dergisinden yazı işleri müdürü. Otopres dergisinin. Daha önce ama Beşiktaş TV'de bir televizyon programı yaptın. Evet, öyle bir dönemimiz oldu. Bir arabanın dışına bakalım ama ya. Alayım ben kamerayı. Sinan gitmişti sanırım ilk statik lansmanına. Bugün işte kullanacağız arabayı. Bayağı bir kilometre kullanacağız bugün. Evet, bayağı bir mesafe var. 3,5 saatlik yolumuz varmış. Sen beğendin mi tasarımı? XC90'ı çok andırıyor. Zaten bu yeni tasarım dili var ya Volvo'nun. Torun kılıcı şeklinde olan farları. Evet. Ondan o çok sonra- efsane değil mi? Tor kılıcı şeklinde far. Aynen. Ondan sonra böyle geniş bir ön ızgara. Jantlar çok güzel ya. Ben jantları çok 20 inç beğendim be. de. Evet. Biraz zenci işi ama Zenci sen işi. seversin abi. Severim abi ben biliyorsun. Ama ön tasarım falan yani şu ızgara falan çok güzel ya. Çok güzel görünüyor. Arkada bayağı ayrışıyor tabii şeyden. Tabii. XC90'dan. Ama bak abi şu D5'in yanında 3 tane farklı logo var, görüyor musun? Evet. All Wheel Drive diyor. Bir tanesi Öbürü Inscription diyor ve Polestar, Polestar diyor. Polestar. Bunda herhalde tampon ekleri falan yani Polestar bir şey görmedik daha bu arabada. Ben de fark etmedim. Güzel görünüyor. Neyse bakalım yolda şimdi neler yapacak ona bakalım. Önemli olan o. Evet arkadaşlar çıktık şimdi yola. Arabada bir misafirimiz daha var. İsim neydi? Melih. Melih. Melih bizim takipçi ama. Bayağı ilk sitenin ilk zamanlarından beri takipçi. Hemen zaten havaalanına indik Trabzon Havalimanı'nda. Geldi sağ olsun. Ben takipçiyim benim arabaya geçin dedi. Her arabada bir arkadaş var organizasyondan. O da organizasyonda. Normalde İstanbul'da yaşıyor öğrenci. İç mekandan başlayalım. XC90'ı daha önceden kullanmıştın zaten. Aynen yani XC90'lar aslında farkı arabanın hiçbir farkı yok. Evet. Sadece şu havalandırma gözleri Biraz daha dik. bunda dik ve dikdörtgen uzunlamasına bir dikdörtgen yani. XC90'da biraz daha kareye yakın ve şeydi genişti. Evet. O da XC90'ın kalıbından kaynaklı olan Genişliğinden bir şey. kaynaklanıyor aslında. Aynen öyle. Onun haricinde bu Volvo'nun bir son 5 yıldır 10 yıldır bir şey içerisinde ya, premium araçlara, markalara yetişeceğim, daha iyi otomobiller üreteceğim diye bir tarzı var. O tarza göre baktığımızda bu deri kaplı olan ön konsol, Ya bu konsol çok güzel bu arada arkadaşlar. Dikişleri falan çok kaliteli. Yani şurada ufak tefek böyle hatalar var gibi göze çarpan çok ufak ama o kadar da o kadar olacak olur. ama yani her O kadar günün olur. dikeni var tarzında. Ondan sonra şu konsolda tekrar şu detaylar da çok güzel. ben de beğendim bunları ama ben yani şimdi burada iki tane paket var. Paket değil aslında yani arabaların fiyatları aynı. Yani kişiselleştirme farklılıkları var içinde. Diğer araçlarda burada ahşap var. Ben ahşabı tercih ederdim. Bu müzik sistemi Bowers zaten- Wilkins zaten. ben söyleyemiyorum işte. Söyle bakayım bir de. Bowers Wilkins. Tamam, arada seslendirme yapar. Arada senin sesi benim şey yapar. Okey, hiç sorun Ağzımı değil. oynatın. Tamam. Abi sen belki. Çok güzel yani müzik sistemi zaten. Yani çok enteresan özelliği var işte bu Göteborg'daki şeyin konser konser akustiği salonunun akustiğini içinde. yaptırtıyor. Aynen öyle. Burada güzel bir geniş gözümüz var. Burada 2 tane bardak sığıyor. Önde gene boş bir yer var. Onun önünde bir tane daha kapak var. Onu itiyorsun. Buraya ne konuyor bilmiyorum. Garaj kumandası falan. Öyle Yani, garajım yok bilmiyorum. Benim de yok Sen maalesef. ya. Tabii. Hep fakirlerle yapıyorum testi ya. Ne yapalım? Neyse. Sektör belli abi. Burada klasik vites topuzu. Onun arkasında kristal çalıştırma butonu var. Engine start stop. Ve hemen XC90'da arkasında da drive var mode aynısı. var. İşte 3 tane drive mode var zaten. Antlast'ın yaptığı testten hatırlıyorsunuzdur. Pardon. 4 tane var. Aslında 3 tane var. Eco, Dynamic, Comfort modları var. Bir de Individual var. Individual. Ya o Individual pardon. Bozmuş gibi mi Fatih beni oldum? düzeltme ya. Individual var, tamam mı? Burada da kendi isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Seçimleri ona göre yapabiliyorsunuz. Kişisel sürüş tercihleri. Biraz Eşya daha. gözlerinden biraz daha bahsedelim abi. Hemen dediğim gibi işte burada kristalize bir start stop düğmesi var, butonu var. Onun arkasında işte drive modlar var. El freni var. Elektronik park freni. Burada Kol bir tane dayamanın eşya gözü altında var. eşya gözü var. Burada Burada- CD changer var. Bir de 2 tane USB girişiyle AUX girişi var. Aynen öyle. Bayağı bir şey var yani burada. Ama göz o kadar geniş değil. İşte mesela şeyi koymuşlar. Hem OGS var hem de ruhsat kabı var. Onlarla birlikte zaten bayağı sıkış tıkış bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Evet, çok geniş değil o göz. Onun arkasında arka tarafı ilgilendiren klima ünitesi var. Arka tarafın şey yapabileceği. Dijital bir klima ayar ekranı var orada arkadaşlar. Evet. Bayağı güzel bir detay. Çok Ben şık seviyorum gözüküyor. böyle işleri, evet. 2 tane de menfez var hemen altında. Arkası rahat mı? Arkası oldukça geniş ve ferah.
Bir tane kol dayama var. Kol dayamanın içinde neler var? Bir sürü şey var. 2-3 tane su var kalırsa. Anahtarı da göstereyim arkadaşlar. Anahtar seviyorsunuz. Şöyle bir anahtar var. Nerede? Burada. Şöyle. Bunu zaten XC90'da göstermişti bizimkiler. Bir yerini mesela eleştireyim diyorum malzeme kalitesinde de bulamıyorum. Yani sadece şu belki dikişlerin biraz çok küçük hataları var. Belki onlar eleştirilebilir ama genel olarak malzeme kalitesi çok iyi ya. Sadece belki tavanı ben belki siyah almazdım. Biraz O da basan bir kasvetli şey yapıyor, benim. evet. Yani sunroof var işte. Sunroof Açtığın açarsan zaman pırıl güneş pırıl. gider. Bu otomobilde XC90'da olmayan Drive Pilot var. XC90'da yoktu Drive Pilot. Hı hı. Hatırlamıyorum ben. Ben de hatırlamıyorum. Onu sürüşe geçtiğimizde göreceğiz. Bakacağız neler yapıyor. Hazır bunlardan bahsederken yalıtımdan da biraz bahsedelim. Hı. Oldukça sessiz. Acayip sessiz. Yolda yani. zaten şeye gelirken, bu biraz önce mola verdiğimiz yere kadar gelirken cam açık olmasına rağmen Gene çok de fazla rüzgar sesi Sesi almıyordu. bile gelmiyordu. O tabii biraz aerodinamiğiyle de Aynen. alakalı yani. Aerodinamisi çok iyi belli Tabii ki otomobilin. sürtünmesiyle. Ama yani şu camlar çift cam. Muhtemelen ön cam da yalıtıma etki eden ve kaliteli bir camdır. O yüzden zaten bu kadar az ses geliyor. Yani şu anda mesela çok az bir lastik sesi geliyor içeri, o kadar. Rüzgar sesi Ama falan. sonuçta hiçbir şey gelmiyor. 255, 35, 20 Tabii. ebatta. O Lastikler kadar da olsun yani. Bayağı şey gibi. Hamurlar falan var ya böyle. Tabii çok rahat. Kaliforniya'da. Ya bu Zencilerin bindiği. Aynı onlar gibi. Bu jantları çok rahat şeye falan takarsın. XC60, XC90. Onlarda belki şeyde bile vardır. Donanımlı özelliklerinde bile vardır. Olabilir tabii. Güzel jantlar ama. Ama Bu yani bu kadar düşük profil olmasına rağmen konforda hiç sıkıntı yok ya. O Süspansiyonları enteresan. çok güzel. Çok güzel. Bir de şeye göre, moda göre de otomobil kendini ayarlıyor. Yani Bunda nasıl havlu süspansiyon kullanacaksınız? yok gerçi. Bunda havlu süspansiyon yok ama opsiyon vardır. Havlu süspansiyon opsiyonu. Ya onunla alakalı tam daha paylaşım yapmadıkları için kesin bir Ya şey şu an diyemiyorum. tek paket görünüyor Hı hı. arkadaşlar. Fiyatı falan bahsederiz birazdan. Şimdi bu otomobilde çok enteresan bir durum var. Arka süspansiyonlar bildiğin yaprak yay. Yaprak yay. Evet. Ama boylamasına değil enlemesine böyle mi oluyor? Böyle olunca enlemesine mi oluyor? Böyle Biz kendimize göre düşünürsek enlemesine böyle. yerleştirdin. Evet doğru. Motordan hesap edersen. Aynen. Enlemesine yerleştirilmiş bir yaprak yay sistemi var bunda. Bildiğin o pick-up'lardaki falan tabii ki öyle değil yani o Vay bildiğin be. değil. Onun çok daha geliştirilmiş ama yaprak yay sistemi var. Enteresan yani. Ar-Ge çok çalışıyor abi, adamların yerinde durmuyorlar ki. Böylelikle maliyeti mi düşürmüşler? Yani muhtemelen maliyeti düşürmüşlerdir. Muhtemelen onlara özgü bir şey olsun istemişlerdir. Ve yine muhtemelen en iyi sonucu, en Bu iyi verimi almıştır, bundan evet. almışlardır yani. Şimdi içi bitireceğiz. İçi bitirmeden süspansiyona geçtik ama bir torpidoya falan da bir bakalım istiyorsan. Bizim takipçiler torpido falan merak ediyorlar. Torpido bayağı geniş. Baksana kadife kaplı bu. İçi evet çok kaplı güzel, yani. süet gibi. Ondan sonra soğutmalı torpido. soğutmalı. Üst tarafta bir göz var. Dosyalar gibi, böyle dosya gibi, defter kitap gibi şeylerinizi Otomobil manuelini koyabileceğiniz. falan koyman için. Aynen. Ondan sonra bir de çok geniş de bir şeyi var. Çok geniş demeyeyim aslında. Geniş denilecek kadar da bir hacmi var Evet, iyi, burada. fena değil. 3 tane yarım litrelik su duruyor. Bir de kolonyamız var. Fıstık falan var. Böyle bayağı aslında bir şey pikniğe var. gider gibiyiz. Onlardan bahsetmişken bagajdan da bahsedelim. Bagaj 500 litre. Bu otomobil yani bot uzunluktaki bir otomobil için bence çok iyi bir bagaj hacmi değil. Ama bunun nedeni iç mekanda daha fazla size alan yaratmak için. Başka Diz bir şey mesafesi değil. geniş Evet, olsun. daha fazla olsun diye. 500 İçerisi litre rahat yeterli olsun. tabii ki yani. İyi Tabii. bir hacim ama bu uzunluktan daha büyük bir hacim bekliyorsunuz. Yine işte ayakla açılıyor artık. Klasik her premiumda olduğu gibi yani başladığı gibi her premiumda. Yani bak kısalardan geçiyoruz şu anda. Hissedilmiyor. Bu lastikle yani bu profildeki bir lastikle bunun Daha hissedilir hissedilmemesi olması demek lazım değil mi? müthiş bir şey yani. Bu süspansiyon iyi çalışıyor demek. Peki o yaprak sisteminden kaynaklı olarak bunu Olabilir. söylüyorsun değil mi abi? Yo olabilir yani. O tamamen onunla alakalı değildir %100 ama etkisi Hı hı. büyüktür. Baksana Peki abi bak. şeye ne diyorsun? Duyuyor musun şu an Esnemesine? hiçbir şey? Yani şu an Evet. boyalar, kısa boyalardan geçiyoruz. Evet. Duyulmuyor gibi yani. Direksiyonda falan hiçbir şey hissedilmiyor zaten. Beden olarak da bir şey hissetmiyorsunuz. Evet. Sadece çok az bir ses çıkıyor. Müthiş yani. Yan yatmalarda falan bir şey var mı? Abi biraz Esnemesi. yatıyor bak. Görüyor musun? Ama Biraz bir sedan yatıyor. otomobil sonuçta. Evet uzun bir sedan otomobil. O O kadar da yüzden olsun biraz yani. yatıyor. Sen enteresan bir şey söyledin lastiklerle ilgili. Lastiklerin konumuyla ilgili. Jant ve lastiklerin. Ön lastiklerin arka kısmını düşünün. Ön kapıya doğru gelen kısmını. Tam ön kapının başladığıyla, yani o çamurluğun genişliği bunda daha fazla arttırılmış durumda S90'da. Bu arttırılmasından kaynaklı da motorun konumlandırılması da biraz değişmiş. Bu yüzden belki ağırlık merkezinde
bir kayma olmuş olabilir. Ama Olabilir. senin anlattığın yaprak sistem yaydan sonra adamların harcadığı Ar-Ge'ye Ar-Ge'yi düşündüğümde onu mutlaka onu bir şekilde dengelemişlerdir. kesinlikle dengelemişlerdir. Ve bununla alakalı şunu söylemişlerdi, o genişlikle alakalı. O mesafe ne kadar arttıkça otomobil o kadar daha fazla şey hissettiriyormuş, premium hissettiriyormuş. Yani bu arada otomobil XC90'ın altyapısını kullanıyor. Şasisi yani XC90'ın şasisi. Tabii büyük Ar-Ge yatırılarak Tabii. geliştirilen bir şasi. Onun zaten etkisini, artılarını görüyorsun. Ama iyi yol tutan bir otomobil mi derseniz Tartışılır. tartışılır yani. Çok çok iyi yol tutan bir otomobil değil. Ama sınıfı için iyi. Yani beklentiyi karşılıyor. Tabii. Limitlere daha çıkmadık çünkü çok virajlar uzun uzun ve yumuşak virajlar. Çok viraj yol ama uzun uzun ve yumuşak. Limitlerde bakarız. Biraz Ya- kafadan kayacak gibi Hissettiriyor. Ama dört tekerlekten çekiş sistemi var. Evet. Bu otomobil- Ondan kaynaklı daha şey olur. İstikrarlı biçimde tutunur bence. Aynen. Çekiş sisteminden bahsetmişken motora da girişelim. 2.0 bir dizel ünite var bunun arkadaşlar. 8'leri otomatikle kombine edilmiş. Bu arada D5 kodlu 225 beygirlik motor var bunun arkadaşlar. Dizel 480 Nm çok iyi bir değer yani 500 Nm yakın her tork iyidir bence. Bence de. İyi tork ama hissettiriyor mu bu torku? Bence hissettirmiyor. Biraz Bence önce de Fatih de hissettirmiyor. kullandı. Sen hissettin mi? Hissetmedim. Yani böyle efsanevi bir yani gidiyoruz şu anda işte alayım hadi bana öyle de alayım. Ben biraz önce şey denemiştim. 7. vites. Aha. Torkun maksimum olduğu devirlerde giderken Hı hı. gaza oturduğumda hızlanmasını bekledim. Tabii böyle çok çılgın bir hızlanma beklemiyorum sonuçta. Ama o hızlanmayı yaşatmıyor, hissettirmiyor. Ya şimdi bak 2000 devirde 6. vites gidiyorum. 90 km hızla. Bastım, oturdum gaza, 4'e aldı. Ama bir bekliyor yani. Bir, sanki turbo gecikmesi var otomobilde. Şu an iyi. Üst devirleri mesela enteresan iyi. Üstlerde ölmüyor. Dağa bak be. Korkutucu abi. Kulaklar Aynen. falan gitti benim biliyor musun? Abi Biraz yokuş daha aşağı sesli indik konuş. ya. Şimdi tekrar. 70-80 kilometredir kullanıyoruz Hı hı. otomobili. Ama biraz gazlı kullandık. Tabii ya böyle sabit bir gidişimiz olmadı. Olmadı. Ben sana söyleyeyim şimdi ortalamayı. Hazır mısın? Hazırım. Tamam arkana yaslan. 11.4. Oh, güzel rakam. 11.4 ne ya? Evet biraz fazla. Ama 4 çeker, 2 Dört litre. çeker. Bir düşür bir resetleyelim bakalım. Sürüş sonunda ne olacak? Bakalım. Şanzıman 8 ileri. Ben sevdim şanzımanı. Bayağı hızlı. Ama dediğim gibi şurada pedal shift Pedal sistemi. shift Yani hep arıyor. elim gidiyor çünkü. Hızlandıkça özellikle. Ya bir de rakiplerine göre baktığın zaman ihtiyacı olan bir şey Tamam. bence. Tabii. Baksana abi şanzıman kütür kütür. Niye geçmiyor? Vazgeçti Aa, herhalde. aa. Sanki- Ben yapıyorum diye mi acaba? Belki de sonuna Ha, kadar şimdi basın. geçti olabilir. Baksana abi kütür kütür geçiyor. Tek tek tek. Güzel şanzıman. Sana bir şey soracağım Doğan abi. Sen bu teknik detayları iyi bilirsin. Şimdi 8 ileri şanzıman, dişli arttıkça şanzıman kutusunun büyüdüğünü söylüyorlar. Evet. Peki bu 8 ileri şanzıman da büyük bir gövdeye sahip. Ağırlığı negatif yönde etkilemiyor mu? Yani abi burada şöyle bir durum var. Ben şuna inanıyorum yani. Şimdi işte toplantı yapıyorlar bize bazen. Bugün yapmadılar ama akşam yapacaklardır. İşte yani akşam bir toplantı. Şimdi anlatacaklar işte şurası şöyle, burası böyle falan. İşte elektronik diferansiyel var, o var, o var. Ya bence benim için önemli olan şey burada ne hissettiğim bu koltukta. Yani istedikleri kadar anlatsınlar işte o dişliği böyle koydum da bu dişliği şuradan çıkarttım işte alt deviri iyileşsin diye süper şarjör taktım. Üst Aha. devire de turbo koydum oraya bir şey koydum. Değil bence olay yani. Bence burada hissettiğin şey önemli abi. Yani işte 208 ile 308 GT'de beraberdik. Evet. Ya diferansiyeli ne kadar güzel hissediyordun değil mi? Kesinlikle. Kilitli diferansiyeli. Evet. Mekanikti tamam o yüzden hissediyordun ama yani anlatıyor başka markalar. Geçiyorsun direksiyona hiçbir şekilde hissetmiyorsun o Hissetmiyorsun, diferansiyeli. evet. Hissettiğin şey önemli. Şimdi bu şanzıman nasıl çalışıyor? Benim için iyi çalışıyor. Bu adam bu otomobile bu kadar para yatırıyorsa, bu kadar Ar-Ge yapıyorsa o şanzımanın ağırlığını da düşünüyordur. Ona göre onun alışım Kesinlikle. materyalini düşünüyordur. O yüzden belki ben 9 koymuyordur da 8 koyuyordur. Yani bir de mesela vites arttıkça yakıt tüketimi de düşüyor. Düşüyor tabii. Ya Şimdi bunu 8. vites 2000 devirde giderken 110'a kadar çıkıyor. 120'ye kadar Şimdi çıkıyor buradaki hatta. zaten 8. vites aslında tamamen ekonomi Aynen. için yani. Bak şimdi 8. vitesteyiz. 90 km hızdayız. 1500 1500 devir. Yakıt tüketimi zaten yerlerde. Şu anda anlık 7 6 8 6 7
da ama biraz rampa olduğu için de Evet, o da artıyor altı, ister istemez. 6 mesela, evet 7-1 oldu. Bir ortalamaya bakalım ne olmuş. Ortalama 11-8. Bu radar mı? Şimdi ceza yiyip yemeyeceğimize bakıp ona göre karar vereceğiz. Takipçi çıkmasın. Ha, polis mi? Olabilir. Ya Hakkari Yüksekova'da var. Akrep şoförü, zırhlı akrep. Buradan ona da selam yollayayım. Selam sözüm vardı. Direksiyon hissini ben çok beğenmiyorum genel anlamda Volvo'ların. Bununki de öyle. Yani yapay geliyor biraz. Biraz daha iyileştirilmiş şeylere göre. Ama mesela V40'a falan göre biraz daha onlara göre iyileştirilmiş. biraz daha da sert. Şimdi rakiplere gelecek olursak Fatih'ciğim, arabanın 3 tane aslında ana ve dişli rakibi var. Evet. A6 var. 5 BMW 525 X-Drive Evet. var. XD var. Ve E220 Dizel. dizel var. Şey girmiyor mu Dört bunların çeker. rakibine? Jaguar XF. Jaguar XF de giriyor aslında. Evet, 3 litre dizel 4 çekeri Giriyor. var. Tabii giriyor, aynen öyle. Ama Ama tabii ana o bir- rakibi BMW ile Mercedes aslında. Evet. Yani Yani aslında otomobil işi çok zor. Çünkü orada Çok resmen zor. BMW ile Mercedes taht kurmuş yani. Evet. Özellikle 5M'ye taht kurmuş orada. O yüzden mümkün değil yani orayı zorlaması ama ne yapacak? Yetişmeye çalışacak. yetişmeye çalışacak. Bayağı zor işi. Zaten daha yeni yenilendi. Bu sene içinde yenilendi. Evet. Ne kadar başarılı olduğunu da biliyorsun. Aynen. 5 5'te serisi de 2016'nın sonunda, 2017'nin başında yenilendi. bir şey kalmadı onun da Bir şey yenisiyle kalmadı. Onun tanışmamıza. yenisi de efsane olacaktır yani. Bir de Audi A6'nın 2017 içerisinde bir yenilenmesi var. O da bayağı değişecek diyorlar. Ve zaten bu TT ile birlikte onlar yeni TT ile birlikte şeyi çok değiştirdiler, sürüş hissini. Almanlarda da yani Audi'de, Volkswagen grubunda da bir sürüş hissiyle alakalı sıkıntı vardı. Hepsi sabit böyle sakin kullanıma müsait hisler barındırıyordu içinde. Şimdi otomobilin fiyatı 293 binden başlıyor Fatih. Güzel rakam. Momentum'da olalım. Başlangıç fiyatı. Bu otomobil öyle değildir muhtemelen. Tabii zaten Ee, Bowers Wilkins ses sistemi çok Tabii. enteresan bir fiyata adapte ediliyor 30 bin otomobile. falan mı? Aşağı yukarı o civarlarda. İyi fiyat. Güzel İyi rakam. tabii yani ikinci el kompakt bir otomobil alırsın o paraya. 520'nin bas fiyatı 302 Fatih. BMW'nin Mercedes'in de Mercedes'in. 282. 282. Evet yani şimdi euro kurlarına göre değişti mi bilmiyorum da Ya büyük ihtimalle bir değişiklik olmuştur. değişiklik olmuştur ama genel olarak böyle fiyatlar yani bunlara yakın. Yani otomobil Aslında çok fiyatları da- birbirine yakın. Aynen rekabetçi fiyat. Tam arada kalmış bir fiyat. Evet. Evet. Pilot Pilot asistan. asist diye bir düğme var burada. Başlattık şu an ama şimdi tanıdı hemen. Bak dönüyor. Ey maşallah. be. Maşallah bak. Bu sistemi 130 kilometreye kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir tane daha sistem geldi ayrıca. Büyükbaş hayvanları da tanıyabiliyor artık. Tabii İsveç'te geyikler meyikler onlara Evet, patlatma değişik. diye. Evet aynen öyle. Şimdi mesela yeşil mesela şu an Evet. tanıdı. Kamyon geliyor mesela böyle bir şey alışık değildir muhtemelen. Bak çeviriyor bakalım şimdi ceza yedik mi yemedik mi hep beraber göreceğiz. herkes sakin. Kimse yok yolda. Yok evet. Hızımızı biraz düşürelim. Bu sistemin özelliği yani bu otopilot ve adaptif cruise kontrolün özelliği önde bir otomobil olmasına gerek yok. Şeritleri tanıyarak hızınızı yükseltip alçaltıyor. Tabelaları da tanıyor aynı zamanda. O şekilde hızınızı yükseltip alçaltabiliyor. Yani önde bir otomobil olmasına illa gerek yok. Sıfırdan durup kalkıyordur muhtemelen. Onu da deneriz şimdi. Ama gidiyor Volvo'nun- şu an bak. Heh, girdi şeride. Bu şu yani köprü trafiğine girdin. Akşam 6'da ya da iş çıkış trafiğine herhangi bir şehirde. Seni evine kadar götürecektir muhtemelen. Böyle bir avantajı var. Dur bakalım. Ama bırakacak tabii mı? gene elini direksiyondan Direksiyondan bırakmamakta ayrılman fayda var. lazım, evet. Ya bu otonom sürüşün işte ilk modelleri bunlar arkadaşlar. Mercedes bu otomobil. Yavaş yavaş gelişecek bu iş ama Evet. ne olacak bilmiyoruz. Yeni yani. 7'de de vardı. Vardı evet. Kalkmıyor. Bir dokun gaza. Dokundum. Dokununca kalkacak tabii. Ama öyle gidiyor. Şeridi tanı. Ama iyi çalışıyor bak yani. Ama sen hiç tanıştırmadın freni kimseyle çok yumuşak. arabayı abi be. Bayağı gidiyor ama. Mesela uyarmıyor direksiyonu tut diye. Evet, şu anda uyarmıyor. Mercedes, Ama BMW düz- çok isyan ediyordu. Evet ama Bak direksiyonu uygula dedi. direksiyonu uyguladık. Okey dedim. O seni mi tartıyor acaba uyudun mu uyumadın Tabii mı o diye. kadar. Kalp krizi geçirdin mi, öldün mü, kaldın mı, ne Bu yapıyorsun? tutmuyor ben gidiyorum da Tabii nereye abi, gidiyorum? şimdi öyle adamlar var ki bunu kullanırken yani ben mesela denemek isterim. Arkaya geçeyim oturayım bakayım ne yapacak falan. Arkaya geçtim mi geçmedim mi onlara bakıyor yani. Fren falan çok dozajı falan çok iyi yani.
Gaz pedalında da bir hissizlik sezdim ben ilk kullandığımda. Ha, evet, onu da bahsedelim bitirmeden. Gaz pedalda biraz Yani- çok yumuşak olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bayağı Evet. yumuşak pedallar otomobil. Ama motorun karakterinden de kaynaklı olabilir. Olabilir. Belki ben normal basıyorum ama onun cevap vermesi biraz geç kalıyor olabilir. Ya tabii şöyle bir durum var Fatih, diğer taraftan da. Şimdi otomobilde bayağı yüksek bir tork var. Ama bu otomobili alacak kitle düşünüldüğünde, yani hedef kitlesi düşünüldüğünde otomobili falan. O yüzden böyle esnek bir sürüşte yapmış olabilirler. Yani Evet. böyle bir ayar da yapmış olabilir. Şimdi Tabii. basınca bu buna böyle yapıştırsın, belki istemeyebilir bu otomobilin kullanıcı Kesinlikle. kitlesi. Evet. O yüzden rahat. Ama işte ne bileyim, sport aldığında, bu vitesi manuel aldığında yapsın en Yani azından. işte bizim de böyle kötü bir huyumuz var. Biz de bunu bekliyoruz. Ne Biz de yapalım yani? böyleyiz yani. Bizi de böyle Benim kabul de durumum edeceksin. bu yani. Evet arkadaşlar, geldik şimdi Baksı Müzesi'ne. Şöyle bir müze burası. Bayburt'ta Baksı Müzesi. Gezeceğiz edeceğiz. Bu gece de burada konaklayacağız. Ama arabayla vedalaşıyoruz şimdi. O yüzden bir son arabanın arkasını falan gösterelim size. Bir önü gösterelim önce. Ondan sonra arkaya geçeriz. İçi Gel biraz Fatih'cim dağınık yanıma. ama. İçi biraz dağınık, kusura bakmayın. Bayağı bir yol geldik. Bir çalıştıralım. Bak şöyle engine start stop'u çok güzel ya. Böyle çalışıyor. Buradan işte bahsettiğim drive modları ayarlıyorsunuz. Şöyle göstergeleri de göstereyim. Dizel sesi biraz var bu arada ama Evet. kapılar falan açık şu anda. Tabii Normalde canım. hiç yok yani. Bu ekranı zaten biliyorsunuz. XC90'dan hatırlarsınız. Gözler böyle, anahtar burada. Efsane Gözü de anahtar. şöyle kapatabiliyoruz. Kapatabiliyorsun. Komple kapıyorsun böyle, evet. Kapanma güzel duruyor valla. Şu doku falan çok güzel. İçinde sarı bir hoparlör var. Çok güzel görünüyor o sarı. Kaçsın sen? 1.87. Gerçi Ön çok koltuğu ben de fazla da değil. bayağı arkaya almıştım bu arada. Bayağı rahatım şu anda. Koltuk da biraz ileride yani. Evet. Geride yani. Sen öyle bir yatık pozisyona getirmiştin onu ama sıkıntım yok. Şu anda çok rahatım. Drone geldi. Merhaba. Bak tanışın, drone, GoPro drone. Evet arkadaşlar, şimdi bitirelim. İstanbul'a gelince alırız otomobili zaten. Orada daha detaylı izleyebiliriz. Abi biz de çekim yapıyoruz, civciv beslemiyoruz ya. Allah Allah, niye bağırıyorlar? öyle ki? bağırdı ki? Anlamadım ki ben. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi toplantı yeni yapıldı. O yüzden yeni bilgiler öğrendik biz de. Onları sizle paylaşacağız. Seneye yeni motorlar gelecek. Lastik öyle. Olsun. Değişik. Onu da stepneyi de göstermiş olduk. Stepli de öyle evet. Stepne de böyle bakın. 80'e kadar. 80'e kadar çıkıyor. Ahşabı da böyle arkadaşlar. Dokunduğun Ahşabı da zaman gösterelim. Böyle dokulu, o hissi de söyle. Çok güzel ya, evet, dokulu. Baksana abi, bayağı dokulu yani. 254 beygirlik bir önden çeker gelecek T5. Bir T6 gelecek 320 beygirlik 4x4 olacak o. Bir tane de D4 gelecek. O da 190 beygir Önden olacak. çeker O da olacak. önden çeker olacak. Bir de T8 gelecek. O da hibrit engine. olacak. Twin engine. O da 4 çeker olacak tabii ki. O da 407 beygir olacak. Evet. Bayağı iyi, güçlü. Bayağı. 5 Zaten saniye. onu bayağı 0 övüyorlar. falan 5 saniyede. Evet, aynen öyle. Diğer taraftan arabanın 2 tane opak rengi, 9 tane metalik rengi, 2 tane de premium metalik rengi var. Jantlar 16'dan 21'e kadar opsiyon var beyler. Bu şu andaki üstündeki 20'ler. 291.000 TL'den başlıyor Momentum paketi. Bir de neydi? Inscription var. Yani dün kullandığımız Inscription'dı. 317.000 TL. Ama 291.500'den başlıyor Momentum pakette. 2 paket geliyor zaten Ama şu çok anda. güzel mesela şeyleri var. Standart donanımları var. Mesela led farlar, aktif güvenlik sistemleri. Deri koltuklar standart Aynen. geliyor. O Park yüzden yardım standart geliyor. Fiyat Otomatik çok bagaj mantıklı geliyor standart rakiplerine geliyor. göre baktığınızda. Tabii aynen öyle. Yani bayağı standardı bayağı dolu geliyor arabanın. Onun haricinde arkadaşlar dün kullandığımız otomobil 240 beygirdi ama normalde standartı 235. Yani şöyle, şu Polestar'ın Bunda yok herhalde Polestar. Polestar bunda yok. Yani. Evet. Bir tane yanında dün şey vardı, hatırlarsınız. Polestar yazıyordu. Mavi O logosu. mavi logolu. O Polestar'ın açıklamasında öğrendik. Artı 5 beygir katıyor otomobile. Yani 240 beygir oluyor 235'ten ve 5 Nm tork sağlıyor. Yani o da 485 Nm 485'e çıkıyor. Ama bunun fiyatı da 3800 TL. Aynen öyle. Bir de bu- şeyin fiyatını öğrendik. Ha, Neyi? söyle abi. Ya bu ekstra olan gücün sadece orta devirlerdeki hızlanmaya Etki ettiğini söylüyor. söylediler. Daha çok yani. Evet, Orta yani daha devirlerde çok hissedilebilir bir şey olduğunu söylediler. Bowers Wilkins'in fiyatını öğrendik. Güzel 27.000 TL. Güzel İyi fiyat. fiyat. Nefis.
Ha bir de V90 gelecek. Station. O da 2017'de gelecek. O da O sadece tek motorla D4'le gelecek. Evet, Tek önden motorla çeker gelecek. motorla gelecek. Sinekler Sinek beni mi? bitirdi ya. Vay be. Pandomimcidir aslında Fatih. Pandomim yapıyor normalde. Yandan acayip görünüyor ya. İsveç metali ya. Hakikaten İsveç metali yani. Baş... Inscription detayını gördün mü? Inscription orada yazıyor evet. Çamurda. Sen Inception diyorsun buna ama. Biraz Inception'a gidiyor kafam. Çok severim o filmi. Evet fark ettim. Ben onu 7 kere falan izledim hala tam anlamadım. Müziği Baksanıza beyler böyle bir yerdeyiz ya. Acayip ya. Arkadaşlar görüşürüz. Bu son veda. Tamam artık bitiriyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz, Gezelim pardon. biraz Fatih şurada. Gezelim abi. Ha? Gezelim bakalım oralara da bakalım. Biraz yürüyelim ya. Ne yapalım? Bir dilek ağacı varmış. Gideyim bir dilek dileyim. Bir S90.